Herkese merhaba. Pattaya yaşam haritası videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Pattaya'da hangi bölgeler var? Yatırım açısından, yaşam açısından, ister satın alın, ister kiralayın. Hangi bölge sizin için daha uygun? Bunu keşfedeceğimiz, tanıyacağımız bölgeleri inceleyeceğimiz bir video olacak. Bunun için ben bir harita oluşturdum. Bu harita üzerinde benim için önemli olan bölgeleri işaretledim ve bu bölgeleri birlikte görüntüleyeceğiz. Başlıkları bazen sürükle bırak yöntemiyle harita üzerinde çevresi nasıldır, ne değildir, oralarda ne var, bunları da birlikte bakacağız. İsterseniz ben şimdi haritaya geçeyim. Daha sonrasında adım adım ilerleyelim. Evet. Şu an Tayland'dasınız ya da Türkiye'desiniz. İlk önce bir yolculuk yapıp Tayland'a gelmeniz gerekiyor. Genelde Bangkok'a geliyoruz. Tercihe göre Phuket'te bir seçenek olabiliyor. Geldiğimiz havalimanı şu an şurada gördüğünüz Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı. Bangkok'ta değil, Samut Prakan'da bulunuyor bu havalimanı. Daha sonrasında da buradan Pattaya'ya geleceksiniz. Tercihinize göre özel bir araçta ya da bir otobüste zaten Pattaya'ya hızlı bir şekilde ortalama 1,5 saat gibi, hani gideceğiniz noktaya, lokasyona göre değişiklik göstermekle birlikte ilk önce bu sınırdan Chachoengsao, Chonburi ve Pattaya'ya, yani şu haritada gösterdiğim alana geliyorsunuz. Şimdi burada en azından burayı da özetle bir tanıyalım, anlayalım kapsamında. Daha önce paylaşmıştım. Bu videoda uygun bir yere yerleştiririm. Doğu Ekonomik Koridoru dediğimiz bu 3 nokta Chachoengsao, Chonburi ve Rayong kapsamındaki buradaki sınırları içeriyor. Ve biz de son dönemdeki projelerde yatırım amaçlı yatırımcılarımıza dedik ki bu alandan bir yatırımda bulunmak sizin için fayda sağlayabilir. Biz en azından bu projeye, burada geliştirecek yapıya inanıyoruz ve bu da birçok kişinin gene konuşmuş olduğu Pattaya'da. Bakın şuraya, merkeze doğru ilerleyelim. En azından yoldan göstereyim bunu size. Bakın şurada yanlış yaklaştım. Burası. Evet, Sukhumvit Road vardır. Yani şehri aslında şöyle söyleyeyim, Pattaya'yı soluyla, sol tarafıyla şu görmüş olduğunuz yeşil, kırmızı, turuncu ve sarı alanla yan tarafta gördüğünüz daha pembe tonlarında yeşil, sarı ve mavi tonlarıyla ikiye böler. Pattaya'ya gelen birçok kişi burada da görmüş olduğunuz gibi Central Pattaya bölgesinde şu kırmızı alanda vakit geçirir. İşte gece kulüpleri, eğlence mekanları, işte oteller, yiyecek, alışveriş, birçok seçeneğe burada erişebiliyorsunuz. Şehrin merkezi burası, bu bölge. Yine kuzey tarafına gidiyorum. Daha sonra bunları tek tek detaylı anlatacağım. Birlikte zaten detayları inceleriz. Kuzey tarafına gittiğimizde kuzey sınırını Terminal 21 bölüyor diyebiliriz. Yani Terminal 21'i bir sıfır çizgisi olarak alırsak bizim yukarıya bakan bölgede kalan alanlarımız aslında Kuzey Pattaya. Yani burada mesela şu anda görmüş olduğunuz, ben buraya küçük küçük notlar da aldım. Bakın burada Wongamat var. Bu Wongamat'ta işte hangi kondo vardır? İşte landmark'ı, burayı önemli yapan Century of Trust var. Hakikat Tapınağı, işte sahili Wongamat Beach'tir. Yemek şurada yiyebilirsiniz gibi böyle ufak notlarım var. Yine sahillerle alakalı Wongamat Beach. İşte burada mesela haritada bazı bölgeler, projeler işaretledim. Sky Beach Condo var. İşte 1992 yılında tamamlanmış, 43 kat, 120 üniteden oluşuyor gibi böyle özelliklerini yazdım. Beraber bakacağız, değerlendireceğiz. Yine devam edelim. Yine kuzey olarak kabul ettiğimiz bölgelerden bir tanesi yine North Pattaya kapsamında. Bakın burada yine gidenler, gelenler, ziyaret edenler bilecektir. Crocodile Farm var. Bu Crocodile Farm birçok turistin gittiği, ziyaret ettiği, en azından bu bölgede de ne vardır ne yoktur. Ha, Crocodile o zaman North Pattaya oluyor diye karşılaştırabilin diye daha turistik noktaları ekledim. Yine burada bazı projeler yer alıyor. Horizon by Pattaya gibi müstakil daireler. Müstakil daireleri, villalara pardon, daire diyorum. Tayland'da sahip olamıyorsunuz. Kiralayabilirsiniz. Kiralık seçenek var. Leasehold'la 30 yıl gibi süreli yine değerlendirebilirsiniz. Yine aşağı iniyorum. Burada Nongpri bulunuyor. Nongpri içerisinde işte bir futbol sahası, daha sonrasında bir okul, Tarapatana International School. Yine buraya notlarımı almışım. Yine bu Sukhumvit Road, az önce baktığımız yolun başlangıçta Jomtien Hospital, işte hastanede dahiliye, ortopedi, pediatri, genel cerrahi birçok branş mevcut. Özel hastanedir. Onun dışında aşağı doğru indiğimiz zaman ilk önce biz az önce nereye geldik? Wongamat.
baktık. Kuzey Pattaya değerlendik. Central'den başlamıştık. Yine bu sahilden devam edelim. Bakın burası yine, birçok giden kişinin, işte, Koh Adası'na da gitmek istediğinizde burada bir liman vardır. Bu liman ve bu çevre, buraya da gene notlarımı aldım. Pratunlak bölgesi. Burada Big Buddha vardır. Gelenler gene bilir. Bu çevre ve civarda, işte, Sky Gallery vardır. Deniz manzarasında yemek yiyebileceğiniz, bir seçenek oluşturur size. Sahil olarak, işte, Paradise Beach var. Daha sonrasında burada Kozy Beach vardır. Bu sahilleri de değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında buradaki öne çıkan projelerden daha önce bir videomda yine paylaşmıştım. Pratunlah Hill'de The Peak Towers 474 ünitesiyle Bovistas Development'ın gerçekleştirdiği bir proje. Özellikleri tarafında da yine işte fitness center, peyzajlı bahçe, işte meditasyon alanları, skyline, çok katlı otopark gibi özellikleri bulunuyor. Bunları tabii değerlendireceğiz bölge bölge birlikte birazdan tekrar bakacağız. Yine aşağı indiğimizde Jomtien, bugün birçok yatırımcımızın da burada yaşamak isteyen kişilerin de tercih ettiği alanlardan bir tanesi. Uzun bir plajı vardır. Bu Jomtien plajı içerisinde, eee, yine kendine has, birkaç alternatifi, Yinyong Beach, işte, Dongtan Beach, yine burada Jomtien Beach, işte, burada su sporları yapabileceğiniz kulüpler, seçenekler birçok, alternatif bulunuyor. Yine burayla alakalı aldığım notlarda, işte, öne çıkan kondo olarak Riviera Jomtien almışım. Jomtien Beach, Jomtien Night Market yazmışım. Sakin yaşam, uzun sahil vesaire gibi alternatifler var. Hemen altından onun yine böyle bir kuyruğu gibi devam eden Najomtien bölgesi var. Najomtien bölgesine de aldığım, alternatif Seven Seas Koh Tazur'u yerleştirmişim. Büyük bir proje, yüksek katlı değil, 1308 ünitesi bulunuyor. Burada yine birçok olanak mevcut. Bu alternatifleri de baktıktan sonra biraz daha içe girdiğimiz zaman daha Jomtien tabii merkeze göre sakindir ama sakinin de sakini var. Aile hayatı, işte belki çocuğunuz okula gidecekse okul seçenekleri bulunan bir Huayi diye bir bölgemiz var. Bakın burada yine bir Fransız koleji bulunuyor. Eğer Fransız ekolünde çocuklarınız eğitim almaya devam etsin isterseniz buradaki, detayları da aldığım zaman, baktığımız zaman 2009 yılında faaliyete geçmiş. Kampüs oldukça büyük. Fransız, müfredatı okulda ders olarak işleniyor. Yine programda Fransızca, İngilizce, Tayca, Çince, İspanyolca alternatif seçenekleri var dil öğrenme anlamında ama okulun dili Fransızca. Kapasitesi 400 öğrenci demiş. Bunlar tabii benim internetten elde ettiğim veriler. Mevcut güncel veriler nedir, ne değildir? Eğitim kapsamında birlikte, yine bu paylaştığım ekran üzerinden bakarız, değerlendiririz. Ücretleri, fiyatları nedir? Yani biz buraya aile olarak geldik, çocuğumuz burada eğitim alsın. Okul seçenekleri nelerdir? Onlara da birlikte bakacağız bu video kapsamında. Şimdilik ben bir haritayı şöyle bir niye oluşturdum, neler var, neler yok anlayalım diye geziyorum. Daha sonrasında detaylara bakacağız. Hemen orta noktaya geldiğimizde burada Nongpur'u eğer buraya geldiyseniz bu Elephant Village vardır. 1973 tarihinde kurulmuş en eski turistik destinasyonlardan biri diye not almışım. Burada neler yapılabiliyor? İşte elephant trekking vesaire. Bu tabii buraya rafting seçenekleri de varmış. Thai Silk House var. İpek dokuma gösterisi. ATV yine binebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Bu turistik ziyaret edecek kişilerin yapabileceği aktiviteler olarak değerlendirebiliriz. Biraz daha, iç kısma geçtiğimizde bakın burada Mapraçan Gölü vardır. Mapraçan Gölü'nün çevresi, oldukça fazla, bisikletçi, koşucu, yürüyüş için çıkan, akşam belki yemek yemek için çıkacak insanların tercih edeceği, yani şehir merkezinden uzakta daha çok burada yereller bulunur ve yine, yabancı ama bu bölgede yaşayan kişiler de burada vakit geçirir ki bu bölgenin önemli noktalarından bir tanesi de Siam Country, Club'tır. Ben bunu bu arada aşağı çekemiyor muyum? Burada bunların başlıkları çıkıyor yukarıda, ama haritayı öyle bir şekilde, videoyu öyle konumlandırmışım ki size hiçbir şekilde o başlık kısmını böyle çok zoom yaparsam görünüyor. Evet, bu şekilde çıkıyor karşıya. Tamam, en azından aldığım notları da paylaşayım çünkü üstünden okuyorum ben. Birlikte takip edebilmek açısından nedir, ne değildir diye, birlikte bakmış oluruz. Buna da, değerlendireceğiz. Yine burada motor sevenler için, Moto X Training Pattaya var. Yani Tayland'a geldiniz Pattaya'ya, bu bölgede cross motor ilginiz varsa yine oraya gidip cross motor öğrenebilir ve bu kapsamda
cross motor özelliklerinizi geliştirebilirsiniz. Kendi parkurları da var. Bu parkurda da motorunuzu kullanabilirsiniz. Yine burada bir Racing Team'in 1986'da açtığı bir motorsport kompleksi var. Burada genelde karting tarzı, onların da profesyonel versiyonlarının yarıştığı bir alan mevcut. Yani aslında bunları böyle tek tek gösteriyorum şundan dolayı, hani motor tutkunu olur, işte atıyorum burada bir Pattaya Padel Club var, tenis tutkunu olur, atıyorum ata binmeyi seviyorsunuzdur, çocuğunuz X okula gitmesi gerekiyordur. Bakın burada mesela Thammasat University Pattaya kampüsü var. Yine içerisinde de Highgate International School açıldı şimdi. Yeni yeni bitiyor. Bizim yaşadığımız bölgeye de çok yakın olduğu için birebir önünden geçtiğim için görebiliyorum, takip edebiliyorum. Yine biraz daha kuzey tarafına gittiğimizde az önce bu Regents International School Pattaya var. Oldukça güzel okullardan bir tanesi. Ben mimarisini çok seviyorum. Okulun eğitimiyle alakalı ortalama bilgim var ama yine çok uluslu öğrenci yapısıyla 50'den fazla farklı ülkede öğrencisi bulunduğunu söylemiş. Eğitim dil aralıklı olarak İngilizce, ayrıca Tayca, Spanish, Korean, Mandarin, Russian ve French gibi dillerde öğretiliyor diye not almışım buraya. Yine kampüsle alakalı detaylar yer alıyor ve yine buraya hem ister tatil amaçlı gelsin hem yatırım amaçlı buradaki potansiyelin, etkileşimin nereye gidecek, ne olacak konusunda merak edilen kişiler için okullardan bir tanesinin şöyle bir ayrıcalığı var. Bu Rugby School Thailand. Rugby School dünya çapında belli standartlarda birçok konuda hem spor alanında hem işte tiyatro ve sanat alanında önemli alanlardan bir tanesi. Yine bu Rugby School'un bulunduğu bu Wisdom Valley var. Bu Wisdom alanı diyelim. 11-13 Aralık 2026'da Tomorrowland Festivali olacak. Burada olacak. Yani en azından bu festivalin de buraya gelecekler. Şehir planlaması kapsamında, şehir haritası kapsamında nerede olduğunu da görecekleri bir yer. Evet, şu an Pattaya'dayız. Şehir planı bu şekilde ve burayla alakalı bazı detaylar var. Ben sağ ekranımda notları aldım, sol ekranımda haritalar var. Hepsini hatırlamamın imkanı yok. Dolayısıyla isterseniz şimdi yavaş yavaş bir başlayalım. Nerede ne var, ne yok, ben hangi bölgeyle ilgili ne düşünüyorum bireysel tecrübemle, bu bölgeler nedir, ilçe ayrımı ve bu detayları dilerseniz inceleyelim. Bu arada hafif böyle arada takılıyor gibi bir konuşmam olabilir. Bu tamamen bir yandan notları kontrol ediyorum, bir yandan haritadaki karşılığına bakıyorum ve yine biz bu alanı keşfederken şeye bakalım istiyorum. Google Maps'i de ayarladım yan tarafta. Onu da açacağım. Onu da açtıktan sonra bu adamı sürükle at ve o çevreyi gör konsepti var ya. Onu yapalım ve burayı iyice bir keşfedelim istiyorum. Herkes bilgi sahibi olsun. Nerede yaşıyoruz? Nasıl bir coğrafya burası? Hangi bölgede ne var? Şimdi öncelikle burada bu ayrımla alakalı şöyle bir konu var. Tayland'da bakın burada hani ayırdığım Chonburi burası bir il. Chonburi ili. Bu Chonburi ili Changwat diye geçiyor. Ben de Taycayı bu arada yeni öğrendiğim için böyle artikülasyon ve söylemlerde yanlış bir şey söyleyebilirim. Söylediğim kesin doğrudur diye düşünmeyin. Elimden geldiği kadar doğru telaffuz etmeye çalışacağım. İlçeler, yani bizim burada Banglamung ilçesindeyiz biz ve Pattaya'nın içerisinde aslında kendine bağlı 4 tane ilçe bulunuyor. Ama oraya geçmeden önce az önce söylediğim böyle genelden özele doğru gidelim. Biz şu an Chonburi ilindeyiz. İlçe olarak Banglamung'dayız ve bulunduğumuz, değerlendirdiğimiz alan Pattaya. Yani burada da artık alt ilçeler yani kambonlar başlayacak. Sub-district diyebiliriz. Yine bir altına gittiğimizde bakın burada görürsünüz Mo 6 yazar. İşte burada Mo 10 yazar. Mo 9 yazar. Bunlar da aslında bizdeki bir bölgenin, bir köy alanının ya da birçok sokağı bulunduran bir mahallenin tanımlanması diyebiliriz. Bu şekilde bölünüyor. Şimdi burada benim aldığım notlara bakıyorum bunu anlattıktan sonra nereden devam ediyoruz diye. Ha,
Şimdi normalde bu bölgeleri ayırdık ya, bu bölgeler aslında atıyorum burada herkesin bildiği Jomtien var, işte Wongamat var, Pratunnak var, Central var, Nongpri var vesaire ya da Najomtien var. Bakın aşağıda burada Bangsaray var. Bangsaray bu arada şeye bağlı değil, Satay ilçesine bağlı. Biz Banglamung Pattaya demiştik. Bangsaray şeye bağlı, Satayip'e bağlı. Dolayısıyla ama yakın olduğu için, direkt erişim olduğu için hep Pattaya'yı değerlendirirken de adı birlikte geçiyor. Aslında burada şunu anlatmak istedim. Pattaya City'nin bir Nongpri, bakın şurada görmüş olduğunuz Nongpri yazan alan. 2 Naklua, bakın burada hemen kuzeyde yer alan Naklua yazıyor burada görüyorsunuz. 2 ne oldu? 2 ilçemiz oldu. Huayi'yi bakın burada Huayi'yi yazar. Şurada ortada. Heh, burada Huayi'yi. Bir de Nongplalai var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bu haritadan buraya geçiyorum. Nongplalai yazıyorum. Ve bakın buradaki bu süpermiş. Direkt burayı çizdi bize, çıkarttı. Çizgiler içerisinde görüyoruz. Buradan hatta direkt diğerlerini de yapalım. Naklua yazalım. Yine bunu da aynı şekilde çizecek mi? Allah Allah. Bunu çizmeden. Buraya şey yazalım. Huayai yazalım. Bunu da çizdi. Süper. Bakın bu bölge Huayai. Aslında burası direkt Pattaya City dediğimizde ilçesinden biri ki büyük bir alanı kaplıyor. Peki biz niye Jomtien diyoruz? İşte buraya atıyorum City diyoruz. İşte buraya Nongpri diyoruz. Buraya Mapracham bölgesi diyoruz. Çünkü bölgeleri tanımlarken hem emlakla alakalı hem yer yön işaretlerinde kolaylık sağlasın diye biz bu bölgeleri ayırıyoruz. Yani bunların herhangi bir ilçe tanımında ismi yok. Ancak daha iyi ifade edebilmek, bölgeleri tanımlayabilmek, bu alana gidiyorsunuz işaret etmek için ki trafikte de zaten bunların tabelalarını görürüz. Jomtien tabelasını görürüz. Jomtien'e gidiyoruz gibi. Evet, bu konudan da bahsettikten sonra biz yavaş yavaş bence bölgeleri detaylı olarak incelemeye, anlamaya ve buradaki yaşam haritasında bizim aradığımız ne vardır ne yoku keşfetmeye gidelim ve birkaç görselle de burayı destekleyelim. Kuzeyden doğru gidip aşağı doğru tarayalım diyorum. İlk önce bizim bu az önce dediğimiz hep bilinen üzerinden gitmek, en azından siz de kafanızda daha iyi konumlandırabilirsiniz. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Terminal 21 üstü olan bölge, bakın burada Naklua olarak işaretlediğim bölgeden başlayalım ve adım adım bu bölgeyi isterseniz inceleyelim, değerlendirelim. Şimdi bu bölge bildiğiniz gibi bir görüntüde de olduğu gibi bir sahil hattı üzerinde kıyı bir bölge. Dolayısıyla bizim buradaki etkinlikler içerisinde gidebileceğimiz bir sahil var. Wongamat Beach var. Hemen Wongamat Beach'i ben buradan şuradan alıyorum. Adını kopyalıyorum ve birlikte Google Maps üzerinden bakalım görüntüleyelim ve üzerine konuşmaya devam edelim. Bakın Pattaya Beach burada, Wongamat Beach de burada. Bunu buraya sürükleyebiliyorsam şahane, süper. Rastgele atıyorum. Şu an Wongamat Beach'teyiz. Ekranı ne kadar görebiliyorsunuz? Tamam, güzel, süper. Hemen buradan devam edelim. Abi de geziyor orada, o da bir merhaba dedi. Bakın burada 3 tane bina var şu an karşımızda. Şehir manzarası, aynı zamanda deniz manzarası olan. Ancak burada şöyle bir şey var. Yani siz buradan bir daire aldığınız vakit, atıyorum şurada oturuyorsunuz. Gün içerisinde plaj hareketleri, işte buradaki ışıltı, hayat çok güzel. Ama akşam siz buraya baktığınız zaman bulunduğunuz konuma göre değişiklik göstermekle birlikte. Çünkü biliyorsunuz haritada Pattaya aslında bir şöyle, burası zaten bir körfez olduğu için biliyorsunuz. Tayland Körfezi. Karşısında alternatif olarak Kolan Adası var. Yani siz burada oturduğunuz zaman, az önce şuraya bakıyorduk haritada. Kolan Adası'nı görüyorsanız ya da burada durduğunuz vakit yine karşınızda, yani burayı zaten görme imkanınız yok. Anlatmaya çalıştığım şu: ben Wongamat Beach'te burada oturuyorsam karşıya baktığımda bir ışıltı ya da şehir silüeti, bir görsel göremiyorsam akşamları bu deniz manzarası aslında ölü manzara olacak. Dolayısıyla burada yatırım yaparken deniz manzarasının kattığı değer ya da görsel ziyafeti konusunda bir değerlendirme yaparken
bulunduğunuz kat yüksekliğine göre. Çok yüksek bir kattaysanız, örnek veriyorum 35-40. kattaysanız burada ne olacak? Baktığınızda yere de çok uzak olduğunuz için aslında öyle bir görüntüye bakacaksınız. Deniz manzarasının için verilecek fiyat ya da ücret burada aslında ya benim şahsi değerlendirmem ve birçok kişi de böyle baktığı için ama piyasa bunu manipüle edebileceği için çok değerli olmayabilir. Bu noktada tercihen bu şekilde bir dairede karşı tamamen boş olduğunda onu kendiniz düşünüp ona göre bir fiyatlandırma yapıp ona göre değerlendirip ilerlerseniz bence çok daha faydalı olacaktır. Bu arada bu ekrandan çıkıyorum şimdi. Yine bu bölgeyle alakalı değerlendirmeye bizim kendi haritamızı açalım. Biz şu an neredeyiz? Vongamat tarafından başlamıştık. Buradayız. Bakın yine burada yaşam ve yaşamın getirdikleri konfor, siteler, ne var ne yok, nerede yaşanır, nasıl bir bölge hissini alabilmek için. Buraya benim aldığım notlarda hemen bir kondominyum projesi var. Sky Beach Condo diye. Bakın Sky Beach Condo. Burada az önce zaten sahile attığımızda da görmüştük. Şuradan bir de iç hattan bakabiliyor muyuz Sky Beach Condo'ya? Hemen çok geri gidiyor adam şu an. Bu istediğim yer değil. Hoppa yanlış yere attık. Skyleach kondominyum burada. Hah. Şöyle atalım. Süper. Evet. Malum bizim bu elektrik hatları, kablolar her yerde. Görseli biraz kesiyor ama şöyle biraz ileri gitsek belki. Evet. Bakın burada zaten 4 tane bina yan yana var. Bunun içini de bu arada fotoğraflarına da bakabiliyoruz. Süper. Süper. Ee, bulunduğumuz yeri de buradan görmeye devam edebiliyoruz. Şöyle şunu kapatayım. Burada notlarıma gideyim. Şimdi bu az önce gördüğümüz Skywitch Condo yine Vongamat'ta Nakra Soy 18 diye geçiyor. Tamamlandığı yıl 1992. Yani oldukça aslında eski bir bina. 30 yılın üzerinde bir bina. 34 yıllık bir bina. Ama 34 yıl önce konumu itibariyle değerli bir yerde olduğu için düşünülebilir. 30 yıl üzeri, 20 yıl üzeri binaların avantajı, artısı, eksisi aslında tamamen yönetimle alakalı. İyi bir yönetimdeyse kontrolü, işte iç hizmetleri, bakım düzenliliği, tekrar edilen eee, temizlik çalışmaları, binayla alakalı ilgileniliyorsa yani yine değerlendirilebilir. Ama benim tavsiyem kesinlikle bir şeye yatırım yapıyorsak olabildiğince gençken, küçükken yani şey vardır ya ağaç yaşken eğilir gibi. Dolayısıyla yani 10 yıl, 15 yıl okey ama hani 20 yıl, 30 yıla çıkan bir şeyin içerisinde oluşabilecek problem, negatifliğin sıklığı bence daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla bir yatırım yaparken bunu değerlendirmek lazım. Ha tabii şunu da bakmak lazım. Yani ben ne için ne kadar para veriyorum, karşılığında ne alıyorum? Eğer atılan taş yerini buluyorsa o zaman okey yapılabilir, değerlendirilebilir. Yine bu projeyle alakalı çevreyi en azından keşfetmek için aslında ben burayı açmıştım. Buraya adını tekrar atalım ve eğer siz Bongamat'ta yaşarsanız, özellikle bu kondominyumda yaşarsanız çevrenizde ne olacak? Yani direkt buradasınız zaten altında direkt eee, işte birkaç mağaza görüyorum şuraya. Şurada properties, hep bunlar emlakçı koymuş buraya. Ama karşıya gittiğinizde eee, burada motorlar vesaire var. Yani ulaşımla alakalı problem yaşamazsınız. Hızlı bir şekilde istediğiniz yere gider gelirsiniz. Bu bölge zaten merkezde olduğu için Bolt vesaire bulmanız da problem olmayacaktır. Yine burada işte turizm acenteleri vesaire yerleşmiş. Baktığımız zaman yine buy sell, alış satış. Burada bir restoran var artık herhalde. Yok, masaj varmış. Tamam. Masajınıza gidip gelebileceğiniz bir yer var. Yine yola devam ettikten sonra hop Tops geldi. Market alışverişinizi de buradan sağlayabilirsiniz. Ya da sipariş verirsiniz. Zaten Türkiye'deki Getir gibi evinize getirilecek. Yani burası bölge olarak aslında sahile yakın. Kendi halinde. Bakın burada güzel restoranların yer aldığı, enerjisi temiz, şehir karmaşası olmayan, yani hani kulüptü, canlı müzik sesiydi, insan karmaşasıydı. Her yerde fıldır fıldır turistlerdi gibi bir durum almayacağınız, tamamen doğal hayatın içerisinde. Zaten Tayland yeşil, yağmur sıklığı sebebiyle yeşili bol
Doğası oldukça bitki örtüsüyle huzur veren güzel bir bölge. Yine burada bakın farklı projeler var. Bir Talay var. Buranın çok eski köklü yapılarından bir tanesidir. Ama yine az önce baktığımız proje gibi oldukça eskidir onların binaları da. Ben çok eski binalar değil, 10-15 yıl içerisinde en azından kendini kanıtlamış binaları tercih etmenizi, ikinci el daire alacaksınız. Ama mümkün noktada daha ne kadar gençse o kadar iyidir gibi düşünüyorum. Yani aslında bu şeyle de aynı, futbolla da aynı. Yani futbol takımları neden genç oyunculara yatırım yapıyorlar? Çünkü ömrü daha uzun. O periyot içerisinde futbolcunun yükselmesi, alçalması, bir yere gelmesi, potansiyel yaratması mümkün olduğu gibi emlak sektöründe de aslında genç bir binaya güvenilirse tabii ki ve geçmişinde kendini kanıtlamışsa eee, satın alımı gerçekleştirilir. Ki futbolcularda da öyle değil mi? Bu Arda Güler oynadı Fenerbahçe'de uzun dönem videoları vesaire şu an Real Madrid'de ve spor hayatı devam ediyor. Sporla da bu şekilde bir karşılaştırma yaptık ama bir şekilde etkiliyor. Ondan dolayı şu anda da uydu aklıma söylemek istedim. Tamam, bu bölge böyle. Şimdi Bongamat'ın dışında buradan çıkalım, tekrar haritaya gidelim. Burada ne var, ne yok, birlikte incelemeye devam edelim. Aynen. Benim çok sevdiğim projelerden bir tanesi yine Zayr-Bongamat. Bu harita niye böyle ya? Tamam. Tamam. Şöyle Zayr-Bongamat'ı attım buraya. Bakın burada şimdi buraya direkt adamımızı atalım yine. Atabiliyoruz. Süper. The Glass House çıktı. Zayr da burada. Bakın şu kompleks. Yine yan tarafına geldik aslında. Çok bir şey değişmedi. Bu projeyle alakalı şöyle bir durum. Bu 12 yıllık. Yani yandaki 35'ti yanlış hatırlamıyorsam. Buradan 12'ye düştük. Tamamen aslında değerlendirilecek güzel seçeneklerden bir tanesi. Burada 37 ve 54 katlı 2 kule var. 465 ünitesi olduğunu söylüyor. Yaklaşık 5 ray 4 square watt diyor. Bongat Mat Beach'e 50 metre. Zaten dibinde yani. Freehold proje diyor. Bunlar bu bölgede değerlendirebileceğiniz projelerden bazıları. Hop, iyileri çekelim. Tabii bölgede çok fazla proje var. Birçoğunu değerlendirebilirsiniz. Bunun size avantajı ne olur? Bakın burada az önce Terminal 21 demiştim. Şu bölgede bir yerde yaşadığınızı düşünelim. Şuradan metreyi alalım. Mesela az önceki yaşadığımız yer. Buradan şeye gideceğiz. Terminal 21'e gideceğiz. Bakın 1,3 kilometre. Yani 1,3 kilometreyi motorla gittiğiniz vakit trafik koşullarına göre ortalama yani çok yavaş da gittiniz. Hani geze geze gittiniz. 3 dakikada 5 dakikada Terminal 21'de olabilirsiniz. Tabii yol hattı da çok önemli. Hangi yoldan gideceksiniz? Çünkü buraya 1 kilometre gittik. Buraya 1 kilometre daha gittik. Biraz da döndük, trafik vardı. Hani 5 dakika 10 dakika arası diyelim. Ama günün sonunda 5 dakika 10 dakika biz Türkiye'de özellikle İstanbul'da yaşayanlar için hiç mesafe bile değil. Zaten kendi çevremizde yapabileceğiniz çok bir şey var. Yani burayı özetlersek şu anki bulunduğumuz bölgeyi Vongamat bölgesini ve aynı zamanda Kuzey Pattaya'yı şehire hemen ulaşabileceğiniz, şehrin kuzey kısmına ulaşabileceğiniz bir alan. Burada ihtiyaçlarınız, beklentileriniz çevrenizde sizin gibi olacaktır. Bu ihtiyaçlar dünyasında yani Terminal 21 çizgisinin ötesi benim için yeterlidir. İhtiyacım olduğunda kafe, restoran, bar tabii ki merkezde de çok fazla kafe, bar, restoran var ama onların konseptleri daha çok eğlence üzerine işte rock barlar, işte daha gece hayatı, kulüpler vesaire seçenekler olduğu hareketli geceyi yaşamak isteyenler için seçenekler sunarken burada ben arkadaşlarımla sohbet, muhabbeti seviyorum. Yediğim yemeğin kalitesi, işte gördüğüm manzaranın kalitesi, gezdiğim sokaklar belli segmentte olsun diyorsanız sizin için yine bu bölge bakın Hakikat Tapınağı da vardır. Burada o kadar fazla daire var ki aslında buradaki projelerden bir tanesi şuna da gidelim. Hemen buraya kopyalıyorum. Çok pardon. Çok pardon. Burayı kopyalamadım mı? Allah Allah. Şunu söylemek istedim. Biz burada şey yapamıyoruz galiba değil mi? Haritalarda ara. Heh, tamam. The Palm Longamat'a gidecektim de. Ya bazı daireler Hakikat Tapınağı'nı o kadar güzel görüyor ki.
atıyorum manzaranızda hakikat tapınağı olarak da alternatif daireler tutabilirsiniz. Yani çok fazla uzatıp bu bölgeyle alakalı o vardır, şu vardır dediğimde video çok sonsuz bir noktaya gidecek ki zaten yarım saat olmuş. Bence biraz hızlanalım. Alternatif seçenekler var. Yine bu bölgede sağlık hizmeti olarak Bangkok Hospital var. Bangkok Hospital buranın iyi hastanelerinden, iyi özel hastanelerinden bir tanesi. Yine 300 yatakhanesi, işte yılda X hasta hizmeti verdiği, öne verdiği çıkan uzmanlıklarında da yine nöroloji, ortopedi, kanser tedavisi ve rehabilitasyon, dermatoloji, plastik sörcü gibi seçenekler oldukça koymuş. Helikopter pistine kadar birçok seçeneği sunuyor. Tabii fiyatlar konusunda Türkiye'deki özel hastanelerle karşılaştırdığımızda ben ücretin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de bugün işte Medicana olsun, Medical Park olsun, hatta şeye çıktığınızda Amerikan hastanelerine vesaireye gittiğinizde fiyat çok daha farklı bir segmente gelecektir. Dolayısıyla ben burada bir tedavi gördüm. Yani bir dudak yarılması yaşadım. Küçük köpeğimiz sağ olsun bir öpücük verdi kendisi. Daha sonrasında bir dikiş atıldı. Yani Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyatlar açıkçası bana makul geldi. Ama tabii ki burada bir bütçeyle gelmeyip turist olarak vakit geçirdiğinizde ve bütçe dışı planlanmayan bir durumda hastaneye gittiğinizde bu durumlar size pahalı gelebilir. Evet, şimdi Central'a geçiyorum hızlıca. Central'ı bence çok anlatmaya gerek yok. Central'ı zaten buraya gelen herkes %99,9 biliyor. Walking Street bakın burada. Hemen buradan atıyorum Korlan Adası'na gitmek istiyorsanız limanınız burada. Buradan gidebiliyorsunuz. İşte Vissoy Bukausu var. Ve burada 2 tane proje var benim aslında göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Once Pattaya. Oldukça güzel, temiz projelerden bir tanesidir. Bakın burada Pattaya Turk Road'da, 3. yolda. Hemen çok kısa adımımızı atıp buradan devam edelim. Hop, attım. Ve burada bakın Vans'ın Kulesi, şurada girişi, hemen burada tabelası var. Vans Pattaya diye yazıyor. Oldukça elegant. Az önce şeyden bahsetmiştim ya, hani ölü bölge ışığı göremiyor, sadece düz denize bakıyorsunuz. İşte burada o yok. Neden burada o yok? Çünkü Vans'ın bulunduğu konum burada. Zaten önünde bir yaşam alanı var. Ve burası bir hilal gibi düşündüğümüzde Vance'da doğru yerdeyseniz şehrin derinliğine bakabiliyorsunuz ve ışıkların altında denizi birlikte sahil boyunca görüntüleyebiliyorsunuz. Yani deniz manzaralı ev istiyorum diyen için bu açıdan bakmak, bakın hem soldan hem sağdan şu haritayı açalım şöyle. Buradan aşağı doğru şu metreyle de ortalama bakış açınızı görelim. Bakın şu açıdan ve bu açıdan arada kalan görsel bence çok güzel. Hareket var. Dolayısıyla proje de iyi. Bu fiyatı yüksek projelerden bir tanesi. Ben burada not almış mıyım? 2023 yılında bitmiş. 3 yıllık proje. Şahane. Ama tabii fiyatları da kullanılan malzemesi, projenin kendisi, bulunduğu konum, görsel ziyafeti vesaire oldukça yüksek bir bütçe. Atıyorum hani 200.000 bahta, 300.000 bahta ev arıyorum diyenlerin kesinlikle tercih edeceği seçeneklerden bir tanesi olmayacak. Çünkü onu 20 ile belki 30'la çarpmanız gerekecek ihtiyacınızda olan oda sayısına göre. Çok fiyatlara girmiyorum çünkü fiyata da girersek işin boyutu sonsuza gidecek. Tek tek de gezmeyeceğim bütün daireleri. Hızlı bence devam edelim. Yine burada bakın şurada bir başlık atmışız. Hemen kalbe tıklayalım. Pratumnak bölgesi. Burada Big Buddha var. Buranın ikonik görsellerinden bir tanesi. Big Buddha'ya gittiyseniz zaten ortalama hangi bölgeden bahsediyorum şu an daha iyi bileceksiniz. Pratumnak Beach var. Yemek için Skygarger güzel bir seçenek. Chocolate Factory var yine orada. Oraya gittiğinizde göreceksiniz. Yine burası da aslında burada az önce bahsettiğimiz Volgamat'ın sunduğu ayrıcalıklar neyse bakın burada da Pratumnak'ın sunduğu ayrıcalıklar bu Pratumnak Hill diye geçer. Bu bölgenin sunduğu ayrıcalıklar hemen hemen aynı. Sadece biri kuzey tarafta, biri güney cephede. Burada Korlan Adası'na burada yaşayan biri çok rahat buradan bakın 2 tane hat var. Bir tanesi bu limana, bir tanesi de daha üst tarafta kuzeyde kalan limana diyelim gittiğini söyleyelim. Yani adaya gitme gelme alışkanlığımız varsa şehirde de direkt Central Pattaya AVM burada eğer oraya gitmek istiyorsanız yine merkeze yakın yeşili bol bir alanda yaşamak isteyenler için güzel bir seçenek.
Burada bir tane proje bakalım mı ya da bir sahil bakalım. Bakın burada mesela üst tarafta Cozy Beach var. Alt tarafta burada da Paradise Beach var. Bunlar küçük sahil alanları. Jomtien gibi uzun değil zaten şahit sahil hattında görüyorsunuz. İsterseniz bir şeye bakalım. Bu Paradise ya da Cozy'ye bakalım. Üsttekinden başlayalım demiştik. Cozy Beach'e bir tane şey yapalım. Adam atalım. Nasıl bir plajmış bu Cozy Beach? Ne varmış ne yokmuş? Hızlıca bir görelim. Ondan sonra devam edelim. Buraya adam atabilir miyim? Şuraya biri fotoğraf çekmiş galiba. Evet süper. Drone'la çekmişler. Bakın bu sahil hattı. Şuraya zaten şemsiyeler gelmiş. Ve burada sınırı var. Burada bitiyor. Oldukça temiz, kendi halinde. Bakın yeşil asla binalar tarafından eee, kesilmemiş. Yani bu en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer plaja sıfır bir daire var ve şu sonsuzluğa bakıyorsanız burada adayı gördüğünüz için bu güzel bir seçenek ama onu görmüyorsanız karanlık boşluk oluyor. Ama önünde bir yeşil yaşam alanı, işte kafeler, restoranlar, bir konsept bir şey varsa bakın bunlar çok meşhurdur. Bunların içine oturup burada yemek yiyebiliyorsunuz. Derinliği varsa değerli oluyor. Buradaki dairelerde onu söyleyeceğim. Vongamat'a göre, az önce baktığımız dairelere göre bunlar çok daha avantajlı. Çünkü daha yaşamın içinden de baktığı açı güzel. Bu sahil küçük bir sahil, keyifli bir sahil. Kapatıyorum. En azından fikir sahibi olduk. Hemen bir diğer sahile de bakalım dilerseniz. O da burada Pratumnak Beach olarak geçiyor. Hemen Pratumnak Beach'e de şurada var mı? Drone. Bunlar drone görüntüleri yeni geldi galiba. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Hop, bu da mı drone? Yaşar, bu da drone. Süper. Artık Google bence şey tarafında, haritalama tarafında Google arabaları geziyor, nasıl etrafın görüntülerini alıyor. Artık drone'la da geziyorlar. Bence şahane olmuş. Hem gerçekçilik hem de bölgeyi tanımak, değerlendirmek açısından. Bakın bu az önce baktığımız sahil plajda. Burada küçük bir tane daha var böyle. Bunlar koy gibi zaten. Yine burada bir tane daha bir plajınız var bu uzunlukta. Oldukça keyifli. Tabii burada çevrede yaşam, şurada bir proje var, adını bilmiyorum. Ancak buradan bir şekilde buraya geri bu plajı, bu alanı değerlendirebilirsiniz. Hep bunlar daha tabii ki düşük katlı toplu konut olmayan yerler olduğu için dolayısıyla plajda daha sakin, daha rahat, daha keyifli olacaktır gibi görünüyor. Bakın evet, bu da Pattaya'nın bir silüeti burada karşımızda. Devam edelim. Şimdi buradan çıktık. Hop, haritalarımı kapattım yanlışlıkla, çok pardon. Haritalarım. Wow, niye kapattım ya? My Maps diye mi çıkıyordu acaba? Google My Maps Apex var. Çok kısa bekletiyorum. Evet, tamam. Nerede kalmıştık? Burada Pratumnak'tan bahsetmiştik. Evet, Jomtyen'e geçelim yavaş yavaş. Çünkü yavaş yavaş gidiyoruz bence çok. Biraz daha hızlı olmalıydı. Belki videoyu paylaştığımda keserim. Çünkü kemküm orada bu var, şurada bu var, şu hata oldu. Çok izlemekten keyif almayacağınız şeyler olduğu için. Bu arada ben kayıttayım değil mi burada? Burada bu alana da çok arkamı döndüysem kusura bakmayın lütfen. Şu an fark ettim. Burada sahiller Jomtien sahili. Tabii 2 tane farklı alternatif sahil daha burada konumlanmış ama bu sahillere bence hiç girmeyelim. Burayı biz Jomtien sahili olarak değerlendirelim. Çünkü her detaya girdiğimizde video biraz daha uzuyor. Muay Thai sevense biriyseniz ben burada 1 aylık bir eğitim aldım, Muay Thai eğitimi. Rage Fight Academy, hiç reklam vesaire gibi düşünmeyin. Tamamen kendi deneyimimi paylaşacağım. Alanları çok güzel, hocalar oldukça iletişimi iyi. Ben kendi aldığım kurstan çok mutlu oldum. Buradaki Tayland Boks Sporları Bakanlığı'nın sunduğu bir eğitimdi bu. Taylandlı ve yabancıların bir arada hizmet alabildiği. Crew ben, ona da buradan selamlar. Ben ne kadar Türkçe bilmese de selamımızı söylemiş olalım. Jomtyen'de yaşayanların Muay Thai eğitimi alabileceği yerlerden bir tanesi. Gene Venom var, o da tercih edilebilecek bir seçenek. Onun dışında buradaki kondominiumlar ve hayatla alakalı bence buradaki hayatı çok net bir şekilde değerlendirebilmek için biz Jomtyen sahilin ortasına bir adamımızı yine şöyle atıyorum, bırakıyorum ve fikir sahibi olmamızı çok iyi sağlayacak. Bakın. Bu yol boyunca bu Copacabana meşhur buradaki binalardan bir tanesi. Bu yol eskiden daha dardı, genişletildi ve daha ferah oldu. Çift yönlü gel git oldu bir alana kadar. Burada yine sahil boyunca kafeler, restoranlar, oteller de olmasa hem bizim sunum için hem burada gezenler için daha keyifli olacak ama
Yine bakın burada farklı resort'lar, seçenekler. Yani Jomtien aslında kendi içinde bir bütün. Yani ihtiyaç, beklenti, düşündüğünüz ne varsa bunu sağlayacak alternatifleri sunuyor. Dolayısıyla, eee, bence hem lokasyon olarak hem genel yaşam olarak ben şehrin içerisinde olayım, hani, ihtiyaçlarıma hızlı erişeyim, hani, tekim ya da 2 kişiyiz biz gibi bir konseptteyseniz Pattaya içerisinde en çok tercih edilebilecek yerlerden bir tanesi. Çünkü Bongamat ve Pratunlak tarafındaki bütçeler, Jomtyen'de daha avantajlı. Dolayısıyla bu bölgede bir yerde kalıyor olmanız hem hayata hem, daha sessiz, huzurlu bir alana ve daha çok yerellerin, turistler de geliyor artık yani, hani, buraya turist gelmiyor gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bu işletmelerin tamamen amacı çevre civarda yaşayanlar turistlere hizmet etmek. Ve çevre civarda yaşayan çok fazla da yabancı olduğu için bu bölgede artık birçok yerde, turist yaklaşımlı, turist konseptli, geleneksel Tayland mutfağının ötesindeki o da var ama çok Avrupa mutfağından seçenekler bulunduran yerler var. Evet. Jomtien deyince bu arada Jomtien birinci yol ve ikinci yol. Birinci yol kadar ikinci yol da bence çok değerli. İkinci yol üzerinden birinci yola ulaşmanız ortalama şu mesafenin Google Maps üzerindeki metresine bakalım. Bakın sahilin dibine artık suya ayak basmadan bahsettiğimiz zaman 435 metre, 400 metre ki burası 400 metre diye biz hep söyleriz. 400 metre mesafe hiçbir şey değil. Yürüyerek çok kısa sürede bitirebileceğiniz bir mesafe. Dolayısıyla kıyı tarafta bir daire bulamadım, ikinci yola kaldık diye düşünmeyin ki ikinci yolda yer alan sosyal özellikleri ve ayrıcalıkları çok daha güzel daireler var ki az önce şeyden bahsetmiştik. Bir dairenin camından denize bakıyorsanız özellikle Jomtien plajı bakın tamamen bir boşluğa bakıyor. Yani karşısında bir ada yok vesaire. Tabii açıya göre. Çapraza bakarsanız gene adayı görürsünüz, ışıkları vesaire. Ya da derinlikte eğer şeyi görürseniz şehir silüeti. Çünkü burası da yine yukarısı ne demiştik şöyle bir hilal şeklinde. Burası da daha büyük bir hilal şeklinde. Dolayısıyla eğer sizin bulunduğunuz daire Second Road'da bu civardaysa ve aşağı doğru bir açıda bakıyorsanız yine atıyorum şu açıda bakıyorsanız ya da şu açıda bakıyorsanız şurayı tarayan bir görseliniz varsa dairede da aşırı güzel bir görsel yaratacak ve hem deniz manzarasını ve hem şehir silüetini çok iyi görebileceksiniz. Bunlar yatırım yapıyorsanız daha kiralayacağınız dairede size bir avantaj olacak. Çünkü burası sahil bölgesi, deniz, sıcak yaşamın olduğu bir alan. Dolayısıyla burada sizin sunacağınız ayrıcalıklar kesinlikle konfor, rahatlık, huzur, lüks üzerine eğer bunları arıyorsanız. Bunları aramıyorsanız ben kafamı güzel bir yere sokayım, site temiz olsun, havuzu güzel olsun, hizmetleri, asansörü iyi çalışsın vesaire ise konu tamamen değişir. Benim bu lüks odaklı düşünenler için söylediğim bir söz. Onun dışında yine, Jomtyen'de, yani bakın sınır alan olarak da zaten burada işaretlediğim alan çok geniş. Ayrıcalık çok. Bakın burada Tiger Park var. Ortalama Jomtyen neredeydi diye düşünenler için bir planlama olur ki artık Jomtyen neredeydi diye bence kimse düşünmez. Jomtyen merkezin güneyinde kıyısı oldukça uzun. Hatta buranın en uzun kıyısı 8 kilometre falan diye hatırlıyorum. Onu da bakalım buradan ölçelim. Evet. 7-8 kilometre. Najontien'le birleştirirsek bu iyice gidiyor. Tabi burada hilal gibi gittiği için 7-8 kilometre bir sahil uzantısı var. Burada bir proje bir şeye baktık mı? Burada ne vardı? Benim Riviera buraya koymuşum proje olarak. Riviera'yı bilirsiniz, Riviera Jomtien. Çok fazla anlatmıyorum. Burada özelliği olan bir bina var. Reflection Jomtien. 55 kat, 234 metre ve bu Pattaya'nın en yüksek binası. Mimari açıdan böyle bir değeri var. En yüksek konutlarından bir tanesi Tayland'ın da aynı zamanda. Buraya not almışım. Ee, Bununla alakalı video paylaşmıştım. İsterseniz buraya bir bakalım. Bir de Jomtyen'i buradan görelim. Daha sonrasında Jomtyen'den çıkalım. Diğer bölgelere doğru hızlıca ilerleyelim. Hop, Reflection Jomtien Beach yazdık. Reflection burada geldi. Adamımızı buraya atıyoruz. Binayı da görelim karşıdan. Bakın şu. Burada sahile geldiğimizde burada sahil bomboş, oldukça, eee, yürüyüş yapmayı seven, sahil boyunca bir yerlere gitmeyi sevenler için
keyifli. Bakın burada Queen of Ice Cream varmış. Evet. Buraya doğru gittikçe zaten bu yol artık Najontien'e doğru gidiyor. Bakın hatta buradan şuraya gitmiyor, gidiyor mu? Ha, buradan sola dönüyoruz. Aynen. Yani buradaki yollar, buradaki çevre nedir ne değildir de görmek için biraz böyle yollarda Google Maps konseptinde geziyoruz. Bakın burada da böyle binalar var. Bakın Chomtalay Resort. Bu arada gereksiz ya da gerekli bilgi Talay yani Talay yazısını görürseniz deniz demek. Evet, buradan çıkalım bence. Biz Najomtien'le ilgili. Najomtien'de en öne çıkan şeylerden bir tanesi Ocean Marina 89 yılında kurulmuş. 450 modern marina berth kapasitesi bulunuyor diyor. 75 metreye kadar yatları ağırlayabiliyor. 1,5 kilometre uzunluğunda dalga kıran sistemiyle korunuyor. Marina 12 marina kolu bir ana iskeletten oluşuyor deyip Güneydoğu Asya'nın en büyük marinalarından biri ve Tayland'ın önemli yatçılık merkezlerinden bir tanesi. Yat, deniz sporları ve suya ilgisi olan biriyseniz bu bölgede aradığınızı bulacaksınız. Dolayısıyla bu dünyada yaşayan deniz aktiviteleri, marina restoranları, bar, lunch, burada da alternatif seçenekler var. Tabii ki merkez kadar sık değil. Değerlendiremeyeceğiniz bölgelerden bir tanesi olacak Nha Jokien. Daha da aşağı gittiğinde Banksaray var. Banksaray'ı şöyle konumlandırabilirsiniz. Yani biz merkezden artık Jomtyen'e gittik. Jomtyen'den Nha Jomtyen'e geldik ve bir alt istasyona gittiğimizde artık Banksaray gelecek sırasıyla. Orada da bu ismini telaffuzunu yine yanlış yapabilirim. Nong Noh Tropical Botanik Bahçesi var. İçerisinde çok fazla dinozorun da olduğu. Buraya gelen herkesin bence ziyaret etmesi ve görmesi gereken yerlerden bir tanesi. O bölgeye bağlantılı bölge. Yani eğer oraya gidiyorsanız Banksaray size çok yakın. Bir oraya gidip de keşfedebilirsiniz. Banksaray gelişmekte olan bir bölge. Tabii ki merkez kadar alternatif çok fazla kondo seçeneği vesaire sunmuyor ama bununla beraber bütçe dostu fiyatların çok daha aşağıda olduğu bir bölge. Harikadan direkt Banksaray'a da bir tane şey yapalım, adım atalım. Zaten bu adım atıp bakma olayını bence siz de yaparsınız. Bunu da yapmak lazım. Nerede ne var, keşfedelim. Önemli bence. Hemen sahile atıyorum. Hop. Bakın yine burada kendine ait yani Jomtien sahil kadar geniş bir sahili yok. Ancak alternatif olarak sahilin geniş olduğu alanları, daha dar olduğu alanlar vardır. Bakın da girişi. Ve tabii daha eski yapılar, çok daha başlangıç seviyesinde birçok şey ama bütçe olarak da bu daha avantajlı bir bütçe olacaktır. Eğer 30'lu 35'li yaşlardaysanız şimdiden bu alana bir yatırım yapmak gelecekte avantaj sağlayacaktır ve metrekare olarak daha büyük daireleri bu bölgede sahip olabilirsiniz. Yine bu bir yatırım tavsiyesi değildir ancak bir bakıştır, bir bakış açısı değerlendirmedir. Söylediğim her şeyi lütfen bu şekilde alın. Çünkü yatırım öyle bir konu ki yani biz yatırımla alakalı konuşurken hiçbir zaman 1+1 2'dir gibi konuşamayız. Çok fazla etken var. Dairenin mevcut durumu, konumu, ne kadara alındığı, hangi bölgeden alındığı, ne kadara alındığı zaten en önemli konularından bir tanesi. Hangi dönem alındığı, yani zamana, tarihe, saate göre bile değişebilecek bir konu. Yani bu konuyla alakalı net şöyledir, kesin bu binadan. Ha şu genel ifadeler kullanılabilir. Ben X projenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kendini kanıtlamış Sansiri var burada. İşte Origin firmaları var. Yani bu firmalardan alıyor olmanın avantajı nedir? Zaten adamların abi Origin dediğimiz firma 178 tane proje yapmış burada. Sansiri keza ondan çok daha fazla. Sayısını bilmiyorum 200-300 belki daha fazla. Yaptıkları projeler de sadece kondominium projeleri değil, otel, konaklama birçok alanda faaliyet göstermiş. Yani bu firmalara güvenirken firmanın geçmişi yaptıklarını değerlendirerek güvenmek en azından bir artı katacaktır. Dolayısıyla bir proje yatırımı yapacaksanız böyle bir projeyi tercih etmek. Eğer bir binada yatırım yapacaksınız daha garanti joining diyorsanız bilinene gitmek daha iyidir. Yani bunu hani hep şeydir ya yatırımla alakalı da işte altın yatırımı işte eğer kripto dünyasında Bitcoin bak bu kendini daha tanımlamış. Dolayısıyla oralara gitmek gibi düşünün. Ha ama eğer atıyorum işte Mehmet Kondo, Ahmet Kondo gibi bir düşük konseptli, uzakta vesaire bir yerdeyse, onların da altcoin'lerde olduğu gibi, abi tutarsa şansımız olursa hadi bakalım nasip gibi bakmak lazım. Yatırımsa. Eğer kalacaksanız, ya kalacak adam zaten bilir nerede yaşayacağını, ihtiyaçlarını.
binanın ona uyup uymamasına karar verecektir. Geçiyorum. İçeride Huayi var. Huayi yine daha villalar bölgesi. Burada çok fazla kondominyum yok. Belki sınırlarda, girişlerde bu Sukhumvit Road civarında bazı kondominyum projeleri var. Ama bu Ayayi denildiğinde akla yine okullar ve aynı zamanda villa hayatı geliyor. Buradaki villalardan bir tanesine bakalım. Ortalama fikir sahibi olabiliriz. Ben buradan hemen villayı Bambalina 4, 1, 2, 3, 4 diye vardı bu galiba. Bakalım. Aynen. Bandolina 4. Biri de vardır, ikisi de vardır, üçü de vardır. Bence buraya adamı atalım. Direkt görebiliyor muyuz şuradan? Hop. Süper. Tam da bir Tayı konseptli villa. Yani eğer benim modern olsun değil de daha Tayı konseptli olsun diyorsanız ki bu modern bir yaklaşım. Çok Tayı konseptli değil. Ama ben buradaki villaların genel olarak şey olduğunu biliyordum. Bu belki tabii Google Maps ama Google Maps hangi tarihte? Ekim 2023 abi proje zaten o kadar mı? Bakalım. Dıştan görünüm. Aynen. Bunu siz tabii çok iyi göremiyorsunuz şu an. Ben bu ekranı ortaya şöyle yapsam. Şöyle yerleştirsem. En azından şu an daha iyi. Bakın Tay konseptli işte havuzu dairenin açıklıkları, bahçedeki ağaçlar zaten burada genelde proje yaptıklarında şey yapmazlar. Bahçedeki ağaçlara zarar vermezler. Kasım 2016'da çekilmiş. Demek ki bu proje 10 yıldan fazla yaşlı bir proje, 15 yıl. Site içi bu klasik Tayland bir yol vardır, bir hat siteden girersiniz, bu devam eder. Sağda solda villalar vardır. Kendi evinize girersiniz. Kimi arabasını kapının önünde bırakır. İçeride kesinlikle yani %70-80 bir garaj alanı olur. Hayvanı olan, köpeği olan, kedisi olan, ailesiyle yani zaten şehir dışında yaşayan insanların sebepleri aynıdır. Ya okula yakındır, ya şehir kaosunu istemiyordur, sevmiyordur, kendi hayatını özel yaşamak istiyordur. Dolayısıyla böyle insanların tercih edeceği yerlerden bir tanesi. Geniş alanım olsun istiyordur. Yaşam alanında eee, havuz, sitenin ortak havuzu istediğim zaman giderim ama ben evime kapanınca bahçe sınırları kapalı olsun isteyenler için güzel seçenekler sunuyor. Bunlar tam Tayı ev konseptleri. Tabii modernize edilmiş versiyonları. Havuzlarda kullandıkları malzemelere kadar, yerde kullandıkları malzemelere kadar, bitkiler vesaire. Tayland'ı Tayland'da gibi yaşamanıza alternatif sunacak konseptteki birçok daireyi burada bulabilirsiniz. Tek tek dairelere, villalara gitmiyorum ama en azından Huayi deyince villalar bölgesi. Burada yine az önce bahsetmiştik. Bu Fransız Koleji var yine burada. École Française International de Pattaya diyor. Bundan az önce bahsetmiştim. Yine araştırıp bakabilirsiniz. Bu alternatif seçenekleri sunuyor. Nongpre bölgesine geçelim. Yine burada az önce bahsetmiştim. Pattaya Elephant Village var. Ve bu bölgedeki okullara bakacak olursa Tarapattana International School var. Bu buradaki meşhur okullar, bilinen okullardan bir tanesi. Eğitim 2 yaşından başlayıp lise sonuna kadar devam ediyor diye not almışım. Yani 2-5 yaş arası, 5-11 yaş arası, 16-18 yaş arasına kadar devam ediyor. Üniversiteye hazırlıyor öğrencileri aslında öyle diyebiliriz. Kampüs imkanları arasında ICT tesisi, kütüphaneler, spor sahaları, yüzme havuzu, performing arts yazmış, müzik alanları gibi ayrıcalıkları var. Yani aslında burada şöyle yapmak daha iyi olur. Tarapattana School yazalım. En azından bir de buradaki okul nasıl bir okul, nasıl bir görsele sahip görelim. Buraya atabiliyor muyuz? Evet, girişine kadar atabiliyoruz. Evet, okul buradan. Okulun bahçesinden içeri girebiliyor muyuz? Bakalım. Evet, biraz girdik. Tarafattan hemen. Yani incelemek, keşfetmek, anlamak isteyen kişinin bakabileceği şu alan bütün okula ait. Bakın burada futbol sahası var. Burada tenis kortları var. Yani ayrıcalıklar, öğrencinin ihtiyacını karşılayacak birçok şey var. Kapalı alanları var. Yine bölgede bir bakalım bölgede bir bakalım. Bölgede bir en azından bir yollarda gezelim. Tarapattana International School dedik. Buradan geri gittiğimizde mesela bu bölgede yaşamak isteyen biri okula çocuğunu getirirken arabasıyla nasıl bir yolda gidecek? Onu görelim bu bölgeye. Bu da
Bakın burada çok fazla site var. Bakın okulun dışında böyle görmüş olduk. Buradan içeri girecek öğrenci. Ailesi de şu taraftan arabayla geldiğini düşünelim. Çift yön geliş gidiş şeklinde. Atıyorum şu sitede yaşıyorsanız, Green Park'ta yaşıyorsanız motorla hemen 2 saniyede gidip o çocuğu okula bırakıp dönebilirsiniz. Buradaki siteler hep büyük büyük. Yani sitenin girişi ne kadar görkemli, geniş ve büyükse içerideki alan da büyük ihtimalle o kadar geniş ve büyük olacaktır. Çünkü küçük arazisi olan bir kişi bu kadar büyük kapı giriş yapmayacaktır. Dolayısıyla buradaki sitelerde genelde büyük geniş siteler oluyor. Dairelerde kullanım alanları da yine ona göre büyük. Bakın burada giriş küçüldü. Evlerde, bahçelerde ona göre biraz daha küçüldü ama modernleşti. Alternatif bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Zaten bu bölgede çok fazla, ben yine kullandığım yollardan bir tanesi. Bu bölgede çok fazla villa var. Yine bulunduğu konum itibariyle şöyle haritada geri gidelim. Okul buradaydı. Evet. Bakın merkeze uzaklığı çok rahat bir şekilde gidebileceğiniz. Şurada benim haritam vardı. Hemen haritam diyorum. Metrem. Şu metreyle bakalım. Kamera kapanmış. Evet, az önce kamera kapanmış. Tabii şimdi çok fazla detaya girince, videoda uzayınca kamera kapanmış bulundu. Nerede en son kalmıştım bilmiyorum ama özetle şunu söyleyeyim. Jomtyen'den bahsettik. Yine altında Najontien'den bahsettik. Daha sonrasında Banksaray. Tam Boğaziye'deydik, kapandı. Burada bir okulumuz var. Fransız okulu dedik. Ondan bahsettik. Daha sonrasında burada Tara Hatana okula geçmiştik. Nongpri bölgesi. Yine bu bölgede de okul seçenekleri, spor seçenekleri var. Eee, Şeye geçtiğimiz zaman eee Mapraçan bölgesine geçtiğimiz zaman aktiviteler uçuyor. İşte burada padelinden motor sporlarına, golfüne, Tayland'ın en iyi golf sahalarından bir tanesi Siam Country Golf Club yine burada. At sürücülüğüne, yeşil doğanın iyice uçmuş hali. Yine burada Nisan'ın çok güzel bir arazisi var. Yine Thammasat Üniversitesi'nin burada bir kampüsü var. Abi zaten bir üniversitenin kampüsü bir yerde varsa o bölge hem yaşam anlamında hem orada oturanlar anlamında oraya erişecek kişilerin beklentileri, onlara sunulan hayat biraz daha ideal, biraz daha segment olarak yukarıda olabiliyor. Çünkü çevredeki seçenekler segmentin sınırlarını belirliyor ve dolayısıyla bu bölgedeki yaşayanlar, bu bölgedeki yaşamak isteyenler de bu dünyada bu seçenekte olan kişilerden oluşuyor. Buradaki daireleri seçerken, bakarken tabii seçeneğimiz çok. Tek tek dairelere bakmak işi çok uzatıyor. Bu daire bakma işini şu anlık es geçiyorum. Ama en azından bölgeyi anlamak, tanımak için buranın en öne çıkan Siam Country Golf Club'unu bir atalım. Yazılmış Siam Country Golf Offers diyor. Tamam. Süper. Şuraya bir adımımızı atalım ve bakalım. Burası buranın en meşhur yollarından bir tanesidir. Bu uçak, bu ama fotoğraf. Şuraya ben adımı atamıyor muyum? Hah, süper. Yani burayı bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu bizim oldukça sık kullandığımız yollardan bir tanesi. Bakın burada Nisan'ın arazisi buranın ilerisi. Şu trenin arkası şu an hiç böyle değil. Burada işte az önce Highgates diye bahsettiğimiz okul yapılıyor. Burada ağaç vesaire kesilmiyor. Bu ağaçlar duruyor ama aşağı arkadaki küçük ağaçlar vesaire tamamen alan düzlendi ve buraya okul yapıldı. Bu Google Maps'in şeyi çok eski ya. Adını söyleyin. Güncellemesi çok eski. Yani bu bölge birçok bölge gördü. Bakın bu arazinin sana ait. Burada yine onların etkinlikleri, toplantılar. Wonder Fruit diye bir festival vardı. Yine bu arazinin bir kısmında yapılmıştı. Yani bu bölgeler çok güzel. Kesinlikle buraları Tayland, Pattaya'ya geldiğinizde keşfetmenizi ben tavsiye ederim. Doğal hayat, aynı zamanda yeşil, işte gittiğiniz mekanların sunduğu enerji, işte baktığınızda denize bakıp nasıl içiniz ferahlıyor. Göl de aslında bir su parçası. Dolayısıyla oraya baktığınızda, orada vakit geçirdiğinizde
çok farklı bir his verecek. Bu tamamen duyguyla, hisle alakalı olduğu için tam kelime bulamadım, anlatamadım. Ben huzur buluyor içim, iyi hissediyorum kendimi. Dolayısıyla bu bölgeleri tercih ediyorum. Evet, yani doğayı istiyorsanız, yeşili istiyorsanız Tayland, Pattaya'da tercih edeceğiniz bölgeler şöyle söyleyebilirim. Hem şehir daha böyle hibrit yapı istiyorsanız evet o zaman siz Pratumnak ya da Bongamat tercih edebilirsiniz. Kuzeyi ya da güneyi. Yine aynı şekilde Jomtien bu seçeneklerde daha geniş bir versiyon olarak karşınıza çıkar. Ancak ben yeşili ve doğayı seviyorum diyorsanız kesinlikle kamera ısınıyor şu an. Tekrar kapanacak. Huayi iyi bir seçenek olabilir. Maprachan araya iyi bir seçenek olabilir. Nongpri yine ortada kaldığı için biraz Maprachan'dan bulunduruyor, biraz merkezden bulunduruyor. Dolayısıyla arada kalmaktansa ya öyle ya böyle diyelim. Ya Maprachan civarı ya Huayi'yi ya da merkezdeki seçenekleri değerlendirebilirsiniz diyebilirim. Bu videoda aslında bir map üzerinden nerede ne var ne yok inceledik, değerlendirdik. Ancak bunu yaparken video kameram biraz kesildiği için ve ısındığı için bizi yarıda bıraktı gibi bir durum söz konusu oldu. Ben bu videoyu şu an çekiyorum. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Ama bununla alakalı şunu söyleyeyim. Bence biz bu videoları tek tek bölge bölge değerlendirelim, inceleyelim, hepsini keşfedelim ve bir sonraki videoya kuzeyden başlayalım. Yani bir videomuz olsun ve sadece Wongamat olsun. Bir videomuz olsun sadece Center olsun. Bir videomuz olsun sadece Jomtien olsun. Yani başka yerlere gidince ne video dayanıyor ne de siz içeriği ararken atıyorum sizi hiç ilgilendirmiyor şey. Huawei ya da Maprachan kısmı ama ben orayla ilgili konuşuyorum. En azından bu kafamdaki bu hazırlık ben bunu çünkü buna biraz vakit ayırdım açıkçası. Ayırdığım vakti de bir şekilde değerlendirip hani görmek istedim nereye gidecek, nedir, ne değildir gibi. Bu bizim için bir test denemesi oldu ve bir başlangıç oldu. En azından bölgeyle alakalı, Tayland, Pattaya ile alakalı hangi bölgeler, nerede, ne var, ne yoku biraz da gösterebildiğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Vakit ayırdıysanız büyük ihtimalle Pattaya'yı keşfetmek, burayı anlamak, tanımak istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. worldofcondos.com üzerinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Burada yaşıyoruz ve bu süre içerisinde sizin arayış süreciniz içerisinde size yardımcı olmak için buradayız. Dilediğiniz zaman web sitemiz üzerinde bütün iletişim bilgilerimiz var. Bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tayland yaşam haritasını birlikte değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda bölge bölge değerlendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok sağ olun.